Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş diye anlattığımız savaşın öznesi olan mekandayız. Yani Malazgirt Kalesi'ndeyiz. Aslında Malazgirt'in jeostratejik konumu, bu ordugah şehrin kimin elinde kalacağının savaşıdır aslında Malazgirt Savaşı. Ve bu savaşın Malazgirt'in tekrar Selçukluların eline geçmesi bu kapının ardına kadar açılarak orduların 4 yıl sonra, 5 yıl sonra Selçuklu, bir başka büyük Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah'ın İznik'i fethederek, hemen Konstantinopolis'in burnunun dibindeki İznik'i fethederek Anadolu'nun kapılarının açılışının belgesi aslında. Şu an çift surların arasından son yönetim merkezi olan, yani şehrin, ordugah şehrin iç kale yönetim merkezi, onun içinde de Ahmedek adını verdiğimiz şehir düştüğünde iç kaleye, iç kale düştüğünde de bu yönetim burcuna, her kalede olmayabilir, konumuna biraz coğrafya ve topografyasına uygun olarak inşa edilir bu, ama Malazgirt Kalesi'nin böyle bir yüksek yönetim burcu var. Son olarak da askeri birlikler buraya sığınırlar yardım gelene kadar. Kaleler Orta Çağ'da şehirlerin yönetim merkezleriydi ve çok güçlülerdi. İşte Malazgirt Kalesi de böyle bir yerdi. Volkanik bir dağ olan Süphan'ın lav akıntıları kalenin ve bulunduğu bölgenin yapısını şekillendirmişti. Kale Süphan'ın hatırası olan bazalt taşlarından inşa edildi. Burada ne olur? Eğer Hristiyansa bir kilise olur, hamam olur, zindan olur ve bir yöneticinin, beyse, hükümdarsa, imparatorsa sarayı, köşkü, konağı olur. Malazgirt'te de bunların olduğunu düşünüyoruz. Nitekim çalışmalar, kazı çalışmalarımız da bunun izlerine ulaştık şu an. Aslında yapının devamındaki dış sur hattını, duvar hattını arıyorduk ama üst kottan gelen birbirine paralel 3 duvar hattı burayı biraz daha karmaşıklaştırıyor. Nitekim burada yaptığımız kazılarda bir pitos depolama kabı bulduk ve üst kottan çok sayıda hayvan kemiği geldi. Yani toprağın altında hala, duvarın altında, yani alt kotta hala çok sayıda hayvan kemiği var. Nitekim burada bir pişirme veya bir yanma izlerini de buradaki yanık hattan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda altında da burada pişirmeyi kolaylaştırmak için İkinci kullanım olarak bir değirmen taşı, el değirmen taşı konulmuştu. Ve değirmen taşının üstü yanmıştı. Yani muhtemelen onun üstünde hayvanları pişirmişlerdi. Hayvan kemikleri ileriye doğru devam ediyordu. Buradan çıkan kemikleri toparladık. Hangi hayvanlara ait olabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Antropologlarımız inceliyor onları. Ama aynı zamanda alt kotlarda yine Orta Çağ'a ait, özellikle 11'den 17'ye kadar giden çok sayıda seramik geldi. Yine 16-17. yüzyıla ait, Osmanlı dönemine ait pipolar, pipo başları karşımıza çıktı. Yani burası bir kültür katmanı. Alanın diğer taraflarındaki gibi karışmış toprakla değil, daha net bir stratigrafiyle karşılaşıyoruz. Şimdi buranın çizimleri yapılacak, ayağa kaldırılacak ve duvar hatlarının hangi yapılara ait olabileceği, hangi yapılarla ilişkili olabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Bizim karşımıza aslında zırh delen gibi kalın ve 11. yüzyıla tarihlendirilmiş bir ok çıktı. Bu da kuvvetle muhtemel Malazgirt Savaşı öncesi veya hemen savaşa ait olan bir ok ucu olduğunu düşünüyoruz. Yani kale bize savaşla ilgili ipuçları vermeye başladı. Aslında bu içinde gezdiğimiz alan çatışma alanlarından birisi. Roman Diyojen Türkleri ezmek için birkaç birlik yolluyor. Bu birlikler ilk aşamada bölgeyi hakimiyeti altına almaya çalışıyorlar. Çünkü İHŞ lazım ordu için. Nitekim bu birliklerin geri dönmemesi Diyojen için de bir kırılma noktasına getiriyor. Çünkü o zaman sultanın ovada olduğunu anlıyor. Sultanın ovada olması terimi şu demek: normalde karşınızda bir imparatorluk ordusu var ve bu imparatorluk ordusunu yenmeniz çok zor. Evet, Türkler bir gerilla savaşı yürütüyorlar. Yani vurkaç taktiğiyle tarih boyunca göçebe topluluklar savaşmış durumda. Ama Türkler artık o dönemde büyük bir devlet ve düzenli orduları var ve dönmeyen birlikler vurkaçla değil ancak düzenli birliklerle yenilebilir. Nitekim Diyojen de bunun üzerine savaştan hemen önce, yani Cuma'dan 2 gün önce yaklaşık, kendi ordusuyla dışarı çıkma kararı alıyor ordugahın dışına ve tepelerdeki Türkleri ezmek için. İşte dolaştığı tepeler bu tepeler.
Yani şu an buradaki yükseltiye çıktığımızda direkt Malazgirt'i göreceksiniz. Malazgirt buradan dümdüz gözüküyor ama coğrafya bizi yanıltıyor çünkü düz bir alanda değiliz. Evet bir ova ama bazalt patladıktan sonra setler oluşturuyor. Savaş alanı arkeolojisi ile ilgili ilk çalışmalara başladığımızda da zaten dijital arkeolojiyi ön plana çıkartmaya çalıştık. Yani coğrafyayı hem uzmanlarla hem de dijital teknolojilerle konuşturmaya çalıştık. Burada gördüğünüz bütün ovalarda, bütün yükseltilerde coğrafyacılarım dolaştı. Hocalarımız onlar bize bakış analizleri yaptılar. Yani analiz ölçümler yaptılar. Yani bu şu demek, bir haritanız oluyor ve bu haritada yüksek noktaların en fazla nereye kadar görebileceğini ölçüyorsunuz. Bu da iki ordu arasındaki mesafeyi görebilmemiz açısından önemliydi. Savaş alanı arkeolojisi her ne kadar büyük muharebeye odaklanan ve sadece bir muharebe alanı olarak düşünmemiz gereken bir alan gibi gözükse de aslında öyle değil. Çünkü savaş alanı arkeolojisi bütün çatışmaları kapsıyor. Bir savaş bir noktada olmadığı için bizim onu böyle hemen bulmamız çok zor. Çünkü siz de gördünüz. Malazgirt Ovası nereden baksanız 150-160 kilometre karelik bir yer. Zaten bizim aradığımız da hani savaş şurada oldu, burada oldudan ziyade bu meselenin lojistik boyutu, ne bileyim sınırları, nasıl geçti, ordular nereden geldi, nereden gitti. Onlar için tabii yüzey araştırması yapmamız lazım. Yani sulak alanlar, içilebilir sular, kamplar neredeydi ve sonuçta konumlandığınız yer savaşın stratejisini de belirleyen yerler. Yani Türkler ne taraftaydı, işte Süphan Dağı bu işin neresindeydi, Bizans askerleri kalenin ne tarafındaydı. Yavaş yavaş bunlar çözülüyor. Tabii bu uzun vadeli bir proje. O günün akşamı Selçuklu zaferini ilan ediyor. Kalenin önündeki ordugah Selçuklu birliklerince yağmalanıyor. Kaçan Bizans askerlerinin bir kısmı bu kaleye sığınıyor tekrar. Bu kalenin de ertesi gün tekrar Selçuklular tarafından geri alınması, savaştan sonra Sultan Alparslan'ın bir hafta daha bölgede kaldığını biliyoruz. Muhtemelen tekrar kendi garnizonunu bu kaleye, Malazgirt Kalesi'ne yerleştirerek o tarihten bugüne kadar bir Türk kalesi, ordugahı olarak vasfını devam ettiriyor. Biz de ekip olarak bu hikayenin en önemli görgü şahidi bu tarihi mekanı yeniden ayağa kaldırmak için 12 üniversitesinden 30 küsür akademisyenle 3 yıldır Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi bağlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. A alanı adını verdiğimiz bölge 50'ye 35. Burası B alanı adını verdiğimiz bölge 20'ye 30 metrekare büyüklüğünde ve buralarda sondaj çukurları açtık, sondaj kazıları yaptık. Neler elde edebileceğimize yönelik. Özellikle A tarafında daha yoğun ok ucu, metal obje, işte silah vesaireye yakın buluntular rastladık. Bunları silah uzmanlarımız inceleyecekler. Ona göre kataloglardan bulacaklar. Büyük ihtimalle tahminlerimize göre, daha önceden bulduğumuz buluntulara göre bize aradığımız zamanı gösterme ihtimali var diyelim. Bu taraflarda ise daha çok atlıların kullandığı araç ve gereçler, nal çivisi, üzengi, gem, buna benzer metal parçaları bulduk. Bu arkeolojide sıkça kullanılan tipik karelaj örnekleri. Böyle bugünlük buradaki çalışmamız sona erdi. Bakacağız, değerlendirdikten sonra benzer çalışmalar büyük ihtimalle gelecek. Şimdi sırada buranın değerlendirmesi var, ondan sonra da uzmanlarımıza bakacağız zaten. Ovada küçük objelerin peşindeyiz. Yani çok büyük bir savaşın küçük kalıntılarını arıyoruz. Bu tabi bizim işimizi zorlaştıran bir durum. Çünkü çok geniş bir coğrafyada çok küçük parçaları arıyoruz. O yüzden belirlediğimiz alanlarda vaktimiz ve imkanlarımız doğrultusunda küçük sondaj kazıları yapmaya çalışıyoruz. İşte bu gördüğünüz Gezo düzü alanında da bizim sondaj çatışmalarını yaptığımız 3. kazımız. 3 sondaj kazısı gerçekleştirdik. Peki sondaj kazısı nedir? Aslında sondaj kazısı
sizin bir düzlem üzerinde çalışma alanınızı küçük noktasal olarak kazarak hem buluntuları anlama hem stratigrafi yani tabakalanmayı anlamak için yaptığınız küçük açmalardır. Buradan çıkan topraklar ayrı ayrı kümelendiriliyor ve numaralandırılıyor. Bu topraklar daha sonra bir daha eleniyor. Çünkü herhangi bir malzeme kaçmaması gerekiyor. Peki bu malzemeden kastımız ne? Niye buralarda çalışma yapıyoruz? Çünkü burada eğer bir çatışma alanıysa ok uçları arıyoruz. Ama aynı zamanda buranın enteresan bir durumu da var. Ok uçlarının yanı sıra nal çivileri de bulduk. Nal çivileri Malazgirt projesinde keşfedilen buluntuların başında geliyor. Ama Malazgirt Ovası bir yol hattı değildi. Öyleyse çok sayıda nal çivisi ne anlama geliyordu? Şöyle açıklayalım. Nal çivileri atlıların bu ovada konumlandığını gösteriyordu. Ancak bunlar Malazgirt Savaşı'na mı ait yoksa daha eskiye mi tarihleniyor derseniz bunun cevabı da metal analizleri sonucunda belli olacak. Tabii buranın şöyle bir handikapı da var aslında. Bu volkanik taşlar vesaire aslında süvari birlikleri için çok rahat manevra yapılabilir alanlarda değil. Çünkü bir süvarinin atı toynağa en ufak bir zarar gördüğünde süvari hapı yuttu. Zaten o bir sürü nal çivisini gördük. Evet, çokça gördük. Yani o hani atına asla zarar vermemeli, vermeyecek şekilde konuşlanmalı. Savaş ve sonunda Türk dünyasının büyük zaferi. Çok heyecan verici değil mi? Ama tüm bunların arasında sizleri heyecanlandıracak bir detay daha vereyim. Burada aslında çok daha eski yüzyıllara ait kalıntılara da rastlandı. Neden mi bahsediyorum? Bir zamanların büyük Doğu Anadolu İmparatorluğu olan Urartulardan. Sürekli önümüze Urartu ile ilgili veriler çıkmaya başladı. Özellikle mezarlar. Tabii birkaç tane de kale var büyük bilinen. Bu alanın Urartu Krallığı açısından da şöyle bir önemi var. Urartu Krallığı'nın batıya gidişinde ya da yol olarak kullanacağı güneyde bir şey yok, yol yok. Van Gölü'nün kuzeyine gelip batıya dönmeleri lazım. O nedenle bu coğrafya yani Adilcevaz, Ahlat, Malazgirt aslında Urartu'nun batıya giderken batıya açıldığı yollardan biri ya da tek yollardan biri. Tabii Malazgirt'in şöyle de bir özelliği var. Krallığın biraz taşrası gibi. Yani merkez Van Gölü ve civarı orada daha idari ve büyük kaleler var. Urartu siyasi sınırları içerisinde buradaki yerel beyler Urartu'nun egemenliği altında yaşıyor. Yani bölgenin yerel güçleri, işte günümüzdeki gibi ağaları, beyleri Urartu Krallığı'nın himayesi altında yaşıyor. Urartu'dan geçtikten sonra büyük bir boşluk var. Aslında tabii biz Malazgirt'ten dolayı Bizans'ı biliyoruz ama burada Persler var, Partlar var, Sasaniler var. Bu coğrafya biraz da sınır ve çatışma alanı. Yani hem sınır hem çatışma alanı. Ama çok 200'ün üzerinde Müslüman mezarı var. Ya da Müslüman mezarı olduğunu düşündüğümüz mezarlar var. Haziran'da onu anlamak için kazı yaptık orada. Askeri haritalarda şehitlik olduğu gösterilen yerlerden biri bu. Şu hemen önümüzde gördüğümüz bir şey ağacı var, kavak ağacı var. Uçta, modern mezarlığın hemen yanında. Bu tabii taşların bir mezar taşı görüntüsü verdiğini anladık. Oradan aldığımız kemik örneği karbon 14 sonucu 11. yüzyıl verdi. Bu bizi heyecanlandırdı. 11. yüzyıl verdi ve geniş bir alanda eski bir Hristiyan köyünün içerisinde bu kadar çok Müslüman mezarının varlığı cevaplanması gereken bir soru. Hocam bir de şurada var. Bu ne zamandan beri burada Hristiyan köyü olarak var? Evet. Yani hocam mevcut köy. Zamanında herhalde burada böyle bir köy yok. İşte bilmiyoruz fakat enteresan bir köy hocam burası. Burada Pitos mezarları da var hocam. 3000-4000 yıllık bir yerleşme belki de burası. Yani Hristiyan işte haçlar var, bu kayalarda var. Hatta üzerinde duyurduğumuz bu kayayla ilgili bir sürü efsane var. Bunun altında bir mağara olduğuna inanıyorlar. Su hemen yanında bir kilise olduğuna inanıyorlar. Yani şu evlerin bahçelerinde, duvarlarında pek çok haç izine rastlıyoruz. Yani bu şu an hani spekülasyon yapmak istemiyorum ama burası bizim öncelikli alanlarımızdan birisi. Burada belki de bir Selçuklu Malazgirt Savaşı'nın hatırası, Selçuklu şehitliği bulma ihtimalimizin olduğunu düşünüyoruz. Biraz önce anlattığım bütün o bilgilerin içerisinde çok oturan bir yer burası belki, ama henüz erken. İşte belki kazı yaptığınızda belki çok Ahlat'ın öncüsü olan belki mezar taşları bulunabilir. Aleykümselam. Olabilir.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Hoş Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Malazgirt'ten geliyoruz biz. Belirsiz bir coğrafyada gerçekleştiğini biliyorduk. Dediğim gibi 951 yıl önce gerçekleşmiş bir hadiseyi arıyorduk. Bunu ararken sanırım coğrafyayla konuşuyorsunuz veya tarihle konuşuyorsunuz. Bence savaşı bulmaktan daha önemli bir şey varsa onu anlamak. Yani savaşlar elbette insanlık tarihinin en kötü olaylarıdır. Ama tarihçiler, arkeologlar bu grupların organizasyonlarını anlamak zorundadır. Savaş da bir organizasyon aslında. Düşünün, imparatorluk ordusuna karşı çıkıyorsunuz ve imparatorluk ordusu adeta bir şehir gibi hareket ediyor. Ve o şehri anlamanız gerekiyor. Ne yaptıklarını, ne yediklerini, ne içtiklerini, nasıl bir panik halinde olduğunu anlamanız gerekiyor. O yüzden arkeoloji evet belki deli işi. Çünkü coğrafyaya baktığımda eğer savaş alanını arıyorsam Roman Diyojen gibi Türkler nerede acaba diye soruyorum. Bazen de Sultan Alparslan'ın ordusunun belki Diyojen'in ordusuna bakıp çok kalabalık olduklarını gördüklerindeki biraz tedirginlik gibi nasıl bulacağım, hangi metotla bulacağım bunu önemsiyorum ama bence bu projenin temel hedeflerinden biri sadece bulmak değil. Güzel bir söz var. Her arayan bulamaz ama bulanlar muhakkak arayanlardır. Proje bizim bulmamıza odaklanmış olsa da metodolojimizi de geliştirmesi açısından çok değerli. Çünkü Türkiye'de bu kapsamda ilk kez bir savaş alanı arkeolojisi yapılıyor. Bu kadar büyük boyutta. Ve bizim nasıl aradığımızı sonraki nesillere bırakmamız, bulmamız kadar değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ki nitekim savaş alanı ile ilgili de önemli bulgular da proje sayesinde edindik. Bunlar da ilerleyen yayınlarda, belgesellerde veya sizin gibi yapılan değerli çalışmalarda zaten paylaşacağımız çalışmalar arasında. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş diye anlattığımız savaşın öznesi olan mekandayız. Yani Malazgirt Kalesi'ndeyiz. Aslında Malazgirt'in jeostratejik konumu, bu ordugah şehrin kimin elinde kalacağının savaşıdır aslında Malazgirt Savaşı.